All right, welcome to Adventure, and this time we're at a very secluded place in the Fethiye region of Turkey, and we came to Kabakkoyu for the interview, and our actual footage was made at Faralya at Rokas Roja, and we had a great session with Evren Isaya, and he's right here next to me. Hoş geldin. Hoş bulduk. We're going to run this interview in Turkish, and we'll have some subtitles going on, so make sure to turn those on. Evet. Clearly speech yani. Clearly speech. Nasılsın? Nasıl gitti? İyiyim, çok teşekkürler. Çok keyifliydi. Heyecanlandım biraz çalarken. Ama keyif aldım yani, epey keyif aldım. Süper. Evren, önce seni tanıyalım abi. Müziğe nasıl başladın? Ne seni itti? Nasıl hissediyorsun? Böyle kısaca senden bahsedersen. Olur. İzleyicilerimiz de ufak bir senin hakkında fikirleri olsun, seni tanısınlar diye. Tabii. Öyle. Sen nasıl müzik senin için ne ifade ediyor? Nasıl başladın? Neredeydin? Asıl ismim Emre, soy ismim Evren. Ama işte DJ isimlerinden arkadaşlarımızın aklında Evren diye kalıyor. Evren'i Seyyah bir anda çıktı. Aslında ben psikodelik projelerle başlamıştım DJ'lik hayatıma. Yani hala kendime böyle DJ'lik konsepti çok farklı bir şey, biliyorsunuz, hani disc jokeyliği ondan türemiş bir şey. Bizim olayımız biraz daha mixing diye düşünüyorum, hani bir şey yapmak. Evren'i Seyyah da işte zaten rock müzikle ilgileniyordum küçüklüğümden beri. Elektronik müziği 5-6 yıldır dinliyorum ve vokalini de nasıl yapabilirim, işte bazı mixlere nasıl gitar soloları atabilirim, bazen doğaçlama, bazen bir şeyler düşünerek, taşınarak. Böyle bir fikir oluştu. 2-3 yıldır da bu şekilde gidiyor Evren Seyyah projesi. Öyle. Çok iyi. Çok iyi. Süper. Peki şimdi rock'tan esinlenerek zaten gitar vardı Rock, vokallerde. pop gibi, evet. Değişik enstrümanlarda mesela falan şeyler, böyle değişik şeyleri katmayı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir Evet. şey soracağım. Zaten tanıştığımızda da bir soru vardı. Ona geleceğiz. Ona gelecek. Aklımda vardı. Doğayı seven bir insan olarak neler daha esinlemek istersin şeylerine? Ya mesela şey olabilir, ya 2 kişi 3 kişi de çalınabilir değişik projelerle, insanlarla, jam session gibi. Süper. Ben şeyi de mesela trompet sesi çok hoşuma gidiyor ama çalmasını bilmiyorum tabii ki. Üflemeli çalgılar, başarılı çalgılar var. Olabilir, öğrenmek lazım. Çalışınca olabilir, belki 1-2 yıl sonra başka enstrümanlarla da çalabilirim. Süper. Zaten Afyon Devlet Konservatuarı mezunuyum, piyano ana sanat dalı. Klavye var aklımda biraz da. Klavye, biraz synth sesler gibi şeyler. Biraz tabii çalışmak, zaman ayırmak lazım. Tabii ki her şeyde emek var, zaman var. Özellikle Kesinlikle. coğrafyada biraz daha fazla zaman ayırmak lazım. Hani Evet. böyle müziğin yanı sıra daha farklı şeylerde de birazcık ilgilenmek lazım gibi düşünüyorum. Şimdi bizim bir tane müthiş bir sorumuz var abi. Buraya senin Okey. yanında tanışmaya gelirken düşündük bunu. Yani bir anda aklımıza geldi. Turus olsun onu. Hangi soruydu? Senin aklına. Yani çalmanın yeriyle alakalı. Ben seni Aynen o Kabak'ta soruya tanıdım. diyorsun. Doğanın içerisinde tanıdım. Çaldığın yerler böyle açık, fresh alanlar falan. Evet. Ama şimdi bizim kafamızda oluşan DJ, clubber DJ, anladın mı? Hani böyle kapalı alan. Indoor. Aynen, Evet. indoor eventlerin DJ'lerini tanıyoruz. Senin için işte öncelikli olan taraf böyle doğada, işte açık alanlarda, daha kendini fresh hissettiğin mekanlarda çalmak mı, yoksa popülerite ve kulüp DJ'liği mi? Yani nerede çalmayı daha çok istersin? Ya Neresi seni daha çok besliyor? Mesela festivaller de var, şeyler de. Tabii canım. Festivaller var, klaplar var. Genelde elektronik müziğe deyince hep klapla şey yapıyoruz, bağdaştırıyoruz. Ama mesela bence bu algıdan da çıkmalı. Sonuçta müzik bu. Arabanda da dinliyorsun, evinde de dinliyorsun, her yerde tabii ki sonuçta. Ama mesela club'daki yani club'da mı yer almayı tercih ederdin? Festivalde mi, yoksa hani bu tarz böyle Kabak'taki gibi abi şimdi para neredeyse faaliyetlerde orada var. tabii çalacağız. Paramızı kim veriyorsa klapmış falan. Ya şöyle tabii, yani esprisindeyim de güzel bir soru hakikaten. Önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Abi ben dışarıda, dış ortamda, yani ormanın içinde bir yerde farklı müzik tarzları olabilir. Çalmaktan daha keyif alıyorum. Ama o club kültürü de, hepsinin büyüsü farklı. İnsanlarla iletişimde olup çalmanın da ayrı bir tadı var. Ama her zaman festival tarzı gibi ya da böyle projelerde, sizin ürettiğiniz projeler gibi şeylerde yer alıp görsel, iç dünyamı daha çok anlatacak şeylerle buluşturmayı seviyorum insanları. Yani öyle iyileştirdiğini düşünüyorum. Kendimi iyileştirdiğimi müzik yaparken doğanın içinde hem kendimi iyileştiriyorum, hem verdiğim
o müziklerle onlara bir tık içimdeki duyguyu hissettirebildiğimi düşünüyorum. Ama club ortamı çok farklı bence. Orası biraz daha eğlenceli ve biliyorsunuz bir kültür var. Adamlar işte insanlar oraya geliyor, dans etmek istiyor, işte içkiler içiliyor filan. Haliyle biraz değişik tempolu şeyler çalınması gerekiyor ya da commercial şarkılar çalınması gerekiyor, bilindik şarkılar. Ama tekrar söylediğim gibi doğa benim için daha önemli. Daha Sanki keyifli. şey gibi, club'da böyle sanki crowd'a birazcık daha dokunamıyormuşsun gibi. Çünkü hani oranın içerisine pek karışamıyormuşsun gibi ama sanki Bilmiyorum, buralarda orada da böyle- şey vardır yani sonuçta bir dönem bir etkileşim vardır ama mesela ben de şahsen çok sevmiyorum kapalı alanları veya şeyleri. Açık hava festivaller veya da doğayı tercih ediyorum yani. Bir Akdeniz çocuğu olarak da diyeyim. Gerçekten buraya geldiğimde de çok iyi hissettim kendimi yani. Hatta şöyle söyleyeyim, Yaşar bana bahsetmişti ilk senden, ben de baktım. Ondan sonra dedim ki hadi süper, bu yapalım, efsane yani. Geldik, çektik. Tabii ki zorlayıcı oldu. Dün mesela çok yorgunduk. Burada davetin için de tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok güzel Ben bir teşekkür ederim. geceydi. Ben teşekkür ederim. Beni aynen. bırakmadınız yalnız. Bırakmadık yani. Yorgun halinizde geldiniz. eyvallah. Ya biz dökülüyorduk ama Aklımızı yaptık yani. ama doğa çok Nerede güzel yani. şaşırdık biliyor musun? Ses sistemi getirme görevi verdin ya bize. Bir geldik. Aynen. Tamam var. Harman Kardon şeyde geliyoruz. Bluetooth hoparlörle geldik baktık Ben ekstra bir soru sormak istiyorum. Tabii abi. Şimdi izleyicilerimiz şöyle bir soruyla gelse bize mesela. Evreni Seyyah'ın sound'unu nasıl tanımlarız? Ne tarz çalıyordur? Kendini ne tarz müzikle daha iyi ifade ediyor desek. Doğru, nasıl mesela anlatırsın? dün akşam biraz daha farklıydı Çünkü mesela aynen. şeydeki. After'ımızda aynen. Bir After'da. say geçmişinde var, say trans geçmişinde var, bir melodik tekno böyle progresif geçmişinde var. Yani iki tarafa da böyle birazcık şeyim var ama hangi tarafa daha yatkınsın? Ne tarz müzikler seni daha tam yansıtıyor? Bunları böyle bir soru olarak alsak. Ya ben mesela klasik müzikti. 4 yıl okudum. Onun klasik müzik de çok seviyorum. Arabesk de dinliyorum, pop da dinliyorum. Müzik ayırt etmiyorum ama kaliteli böyle kulağımı ve ruh dünyamı çok bozmayacak şeyler dinlemeyi tercih ediyorum. Evrendelik projesi sahip proje. Onu hiçbir zaman bırakmayacağım. Ama Türkiye'de biraz psikodelik etkinliklerde çalmak zor oluyor. Yani finansal olarak anlaşılamıyor ya da ülkemizde daha yeni zaten insanlar alışmaya başladı. Çok kalabalık da olmuyor. Gidip de bir mekanda ya da outdoor bir yerde de stage kurup çalınamıyor. Yani hani biraz problemli bir müzik anlayışı olarak bakılıyor insanlarda. Evreni Seyyah da kısaca şöyle diyebilirim. Sevdiğim tarzlar melodik tekno soundları. Ama böyle hard tekno ya da Berlin tekno gibi şeyler çalmıyorum. Öyle bir arşivim yok. Ama bazen mesela iş gereği olabiliyor. Beachlerde, Fethiye yöresinde ya da anlaştığım yerlerde Deep House, etnik Deep House'la çaldığım oluyor. O soundlar genelde hani çok aşırı bir şey yok, genre yok. Ama seviyorum yani. Elimden gelen böyle kaliteli müzikleri koymaya çalışıyorum. Şeye göre, konsepte göre. Ama favorim melodik tekno, progressive house soundları, deep progressive soundları. Evet. Onlara vokal gitar atması da biraz mesela güzel oluyor ama bu Berlin soundlarında, hard teknolarda gitar hiç yakışmıyor mesela. Ya da vokal. Seviyorum bir şeyler böyle eklemeyi. Evet. Yani marjinal olmak için değil, hoşuma gidiyor üretmek. Doğaç da olsa ya da üzerine çalışılmış bir şey de olsa. Dediğin şeyi kişiselleştirmek senin hoşuna Yani gidiyor. bir şey katayım şeyler diyorum. katmak Bir ince bir istiyorsun. şey olsun diyorum. Bir gün dinliyorum. O şarkıyı ilk dinledim. Roy Rosenfield miydi? Hatırlamıyorum sanatçının adını. Dinledim. Orada bir drop kısmı var ve çok uzun. Gitarı elime aldım. Olmadı. Hoşuma gitmedi. Yani çaldığım ezgiler hoşuma gitmedi. Vokal, sürekli de vokal yapmak istemiyorum. Başkalarının vokallerini de koymak istiyorum. DJ'lik bence açık bir dünya. Hani rahat bırakmak lazım. Böyle çok tabii tarzları karıştırmamak lazım ama sonra tonu sol minördü şarkının yanlış hatırlamıyorsam. Orada Nazım Hikmet'in bir şiiri aklıma geldi. Severim Nazım'ı da. Öyle ona monte ettim, BPM'lerini ayarladım ve uyudu o boşluğa da. Öyle setin içine koydum şarkıyı. Biz orada dinlerken Baba Dağ videosunu izlerken orada şiiri duyunca şöyle olduk bak yani aynı noktada izliyorduk birbirimize döndük böyle. Türkçe. Ne güzel şey. Harbiden ben bu tarz şeylerin biz yapılmasını destekliyoruz. Neden? Teşekkürler. Çünkü hani edebi noktada da çok gelişmiş bir portföyümüz var Türkiye olarak yani bu coğrafya olarak. Müziksel anlamda da yani elektronik olmasa bile enstrümanal olarak çok
böyle skalamız geniş bir yelpazemiz geniş. Evet. Bunların birleştirilip elektronikle batı müziğiyle birleştirilip güzel özgün ürünler üretmek bizim Ya- hoşumuza gidiyor ve bunu da seni gördük. Çok Senden teşekkürler. etkilendik, geldik iletişim kurduk. Böyle bir proje çıktı ortaya. Eyvallah. O yüzden biz de çok mutluyuz. Şimdi Ben de çok mutluyum sizle tanıştığımda. Ben- Samimiyetiniz için çok teşekkürler, yardımlarınız için. Süpersiniz. Ben teşekkür ederim geldiğin için de şeyi soracaktım. Ben sen de şeye katılmıyorum. Şimdi Batı müzik falan filan diyoruz ya. Aslında bu bizim yani kültürümüzde olan şeyleri biz bu piyasada varız, biz de yapıyoruz diye. Şimdi tamam elektronik müziğe bakınca elektronik müzik kimin? Şimdi bakıyorsun mesela Belçikalıların değişik bir imzası var. Almanların değişik bir imzası var. İngilizlerin, İtalyanların farklı bir imzası var. Türk imzası nedir? Bence bu piyasada biz de varız. Yani sahiplenmektir bu. Ben öyle yani sadece batıya doğru şey yapmak değil. Biz de bunları soundları yani evrenleştiriyoruz aslında baktığın zaman. Hani bu diyelim ki uluslararası olarak baktığımız zaman hani evet 4x4 bir beat var. İnsanlar dans ediyor ama mesela bir vokal diyor, şey diyor, o soundları duyuyor ve diyor ki bu ne? Araştırıyor, görüyor ki aslında bunlar Türk ezgileri veyahut da Türk enstrümanlarından veyahut da şeylerden geldiği zaman aslında sen diyorsun ki bu piyasada ben de varım. Ben mesela bunu böyle görüyorum. Evren, peki Hitit Venture ailesine ve Hitit Venture izleyicilerine son olarak ne söylemek istersin? Yani bir senden de bir şeyler alıp sonra bu röportajı kapatalım. Okey. Güzel çalışmalarınız var. Ben izledim zaten videolarınızı. Zaten bu Kabak tarafı, Farella tarafına arkadaşlarım gelmiş. Siz de aradınız. Aa dedim çifte şans çok güzel oldu. Ne güzel bir de klip yapılacak filan. Öyle iyi oldu. İyi işler yaptığınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sound check'iniz filan çok temiz. Ufak tefek sıkıntılar yaşandı. Ya aynen. Abi şöyle bir şey var. Kablomuz aksilik gidiyordu. bizim göbek adımız gibi. Yani Ama olur işimiz tuzlu biberi onlar. Oluyor öyle şeyler. kesinlikle aksiliksiz giderse eğer biz şaşırıyoruz. Biz bunu artık Murphy ile dans diyelim. Çünkü yani normalde dedik ki hep böyle bir aksilik yaşanıyor. Dedik ki bu sefer aksilik olmasın. Bayağı güne yayarak temiz chill out şekilde tam Akdeniz style. Tam Akdeniz'e göre operasyon yürütelim dedik ve ondan sonra Allah'tan çekime başlamamıştık. Evet. Sound checklerde duman çıkmaya başladı. Bir önceki Bolu çekimlerimizden kablolar soğuktan kırılmış. Aynen. Olabilir. Allah'tan hemen başımıza bir aşağıdık. şey falan Aynen, geldi. aynen. Hemen onu. Ama oluyor öyle şeyler. Ya kesinlikle. Benim en çok müzik baktığım Beatport falan değil ya da bazı kanallar SoundCloud değil. İşte YouTube'dan takip ediyorum. YouTube güzel bir platform aslında. Orada bayağı bir görsel şeyler de izlenilebiliyor. Başarılarınızın devamını diliyorum ve çok güzel teşekkür işler yapacağınıza inanıyorum. Sağ ol, Türkiye için sağ ol. özellikle. Evet, gayet profesyonelsiniz. Yani çekim olarak, sound olarak başarılı. Bayağı ben size direttirdim abi gitar çok geliyor falan. Vokali nasıl yapsak? Oluyor mu? Ediyor mu? Bir kayda baksak mı falan diye. Ya, Başınızı gereken böyle bayağı bir Yo, zorlamışlı onlar- olabilir bu arada. Hayır sırada. onlar gereken işin parçası aynen. Evet, işin düşüncelerim parçası. böyle sizle ilgili. Sağ ol, sağ ol. Ben teşekkür ederim size tekrar. Benim de son birazcık samimi olarak bir soru soracağım. Eyvallah. Alınma veyahut da şey yapma. Tamam. Ben annemle konuştum buraya gelmeden. Dedim ki işte onun da doğum günüydü. Hatta çekim günü. Aa, süper. Bu çekimi de ona armağan etmek istiyorum. Çok güzel. Ama gelirken ben ona dedim ki Fethiye'ye geldik. Onun için de sürpriz oldu. Sonra ya bu sefer kimi çekiyorsunuz falan filan. Çok Senin gururlandım o Baba ya. Dağ'daki linkini attım ve onun yazdıklarını okumak istiyorum. Düşüncelerini almak istiyorum. Ah, çok duygulandım ve Tamam çok mı? gururlandım. Merak ettim. Özel değilse o kadar. Evreni Seyyah süper dedi, tamam mı? Ah ya. Ama dedi ki uçuk kaçık tip. Ama müzikte Afrika notaları ve Karayip notaları var dedi. Siz heyecan verici olmuş. Bulutlardan bahsediyor herhalde o şeydeki. Oldukça başarılı, tatlı kaçık biri dedi. Ya. Ne düşünüyorsun? Doğru mu düşünüyorsun? Doğru. Süper, süper. Çok teşekkürler geldiğin için tekrardan. Eyvallah. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkürler. Senin de ellerine sağlık. Teşekkürler. abi, bizim için. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Hitit Venture YouTube kanalına abone olup beğenip takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kabak Koyun'dan sevgilerle.